Ve bu öğreti, yüzyıllar sonra bile Alevi Bektaşi yolunun temel taşlarından biri olarak yaşamaya devam edecekti. Fakat Hacı Bektaş Veli'nin asırlar boyunca yaşayacak bu büyük mirası bir gecede ortaya çıkmadı. Suluca Karahöyük'teki mütevazı dergâhta başlayan sohbetler zamanla bir eğitim sistemine dönüştü. Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanlar yalnızca dua etmeyi değil, nasıl insan olunacağını öğrenmek için onun kapısını çalıyordu. Çünkü o yıllarda Anadolu'nun en büyük ihtiyacı yeni bir hükümdar değildi. Yeni bir ordu da değildi. İnsanların yeniden birbirine güvenmesini sağlayacak bir ahlak anlayışıydı. Moğol istilaları şehirleri yıkmıştı. Babai isyanı, Anadolu'nun derin yaralar almasına neden olmuştu. Türkmen obaları dağılmış, ocaklar sönmüş, binlerce insan yakınlarını kaybetmişti. Kılıçlar susmuştu belki ama insanların gönlündeki acı hala dinmemişti. İşte Hacı Bektaş Veli, tam da böyle bir dönemde insanlara yeni bir hayatın mümkün olduğunu anlatıyordu. Onun anlattığı yol, intikam yolu değildi, kin yolu değildi. İnsanı insana düşman eden bir yol hiç değildi. O, insanın önce kendi nefsiyle yüzleşmesi gerektiğini söylüyordu. Çünkü ona göre dünyayı değiştirmek isteyen kişi, önce kendisini değiştirmeliydi. İşte bu anlayış, zamanla Hacı Bektaş Veli'nin dergahında sistemli bir eğitim haline geldi. Bu eğitim yalnızca dini bilgilerden oluşmuyordu. Kur'an okunuyordu, tasavvuf konuşuluyordu. Ama bunların yanında dürüstlük, adalet, merhamet, paylaşmak, kul hakkı, sabır, tevazu ve insan sevgisi de öğretiliyordu. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre ilim, insanı kibirli yapıyorsa, o ilim eksikti. İbadet, insanı merhametsiz yapıyorsa, o ibadet eksikti. İnsan, öğrendiği her bilgiyi önce kendi hayatında yaşamalıydı. İşte bu yüzden onun dergahına gelen canlar, yıllarca süren bir eğitimden geçiyordu. Bu eğitim, zamanla Dört Kapı 40 Makam adıyla anılacak büyük öğretinin temelini oluşturdu. Bugün Alevi Bektaşi yolunun kalbi kabul edilen bu öğreti, insanı korkutarak değil, sevdirerek eğitmeyi amaçlıyordu. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre Allah'a giden yol, insanı incitmeden yürünmesi gereken bir yoldu. Peki, yüzyıllardır dilden dile aktarılan, pirlerin, dedelerin ve rehberlerin canlara öğrettiği Dört Kapı 40 Makam gerçekten neyi anlatıyordu? Neden Alevi Bektaşi yolunun özü kabul ediliyordu? Ve neden aradan 800 yıl geçmesine rağmen hala aynı saygıyla yaşatılıyordu? Bu soruların cevabı ilk kapıda saklıydı ve o ilk kapının adı şeriat kapısıydı. Bugün şeriat kelimesi söylendiğinde insanların zihninde birbirinden çok farklı düşünceler oluşabiliyor. Kimileri onu yalnızca kanunlarla, kimileri cezalarla, kimileri ise korkuyla özdeşleştiriyor. Oysa Hacı Bektaş Veli'nin makalatta anlattığı şeriat kapısı bundan çok daha derin bir anlam taşır. Çünkü onun anlattığı yol, önce insanı inşa etmeyi hedefler. Hacı Bektaş Veli'ye göre bir insan, temeli sağlam olmadan hakikate ulaşamaz. Nasıl ki temeli olmayan bir bina ilk sarsıntıda yıkılırsa, ahlak temeli olmayan bir insan da hayatın ilk imtihanında yıkılır. İşte bu yüzden manevi yolculuk, şeriat kapısıyla başlar. Bu kapı, insanın eğitim aldığı ilkokuldur. İlk defa burada, doğru ile yanlışın farkına varır. Helal ile haramı öğrenir. Adaletin neden vazgeçilmez olduğunu anlar. Kul hakkının ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu kavrar. Fakat Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde bütün bunlar yalnızca ezberlenecek bilgiler değildir. Bilmek yetmez, yaşamak gerekir. İşte şeriat kapısının en önemli amacı da budur. Bilgiyi davranışa dönüştürmek. Bu kapıya giren can önce doğruluğu öğrenir. Çünkü yalan, insan ile hakikat arasındaki ilk perdedir. Yalan söyleyen bir insan, önce kendisini kandırır, sonra çevresini, sonunda ise vicdanını kaybeder. Bu yüzden Hacı Bektaş Veli,
doğruluğu bütün güzel ahlakın başlangıcı olarak görür. Ardından emanet bilinci gelir. İnsan yalnızca kendisine bırakılan mala değil, söze de sahip çıkmalıdır. Çünkü verilen söz, Alevi Bektaşi yolunda bir emanettir. Sözünden dönen kişi, önce kendi güvenilirliğini kaybeder, sonra toplumun güvenini. İşte bu yüzden eski ocaklarda, ikrar veren can, sözünün eri olmalıdır. Anlayışı büyük önem taşımıştır. Şeriat kapısının en önemli derslerinden biri de kul hakkıdır. Hacı Bektaş Veli'ye göre Allah kendi hakkını affedebilir. Fakat kul hakkı, hakkını helal etmedikçe kapanmaz. Bu nedenle yalnızca hırsızlık yapmak değil, bir insanın kalbini kırmak, iftira atmak, haksız yere suçlamak, emeğini karşılıksız bırakmak, mazluma sırt çevirmek de kul hakkı olarak değerlendirilir. Çünkü hakka giden yol önce kuldan geçer. İnsan Allah sevgisini gerçekten taşıyorsa, önce Allah'ın yarattığı canlara merhamet etmelidir. İşte bu yüzden Hacı Bektaş Veli'nin eğitiminde merhamet, ibadetin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir yetimin başını okşamak, bir açın karnını doyurmak, bir yoksulu sevindirmek, bir mazlumun yanında durmak. Bütün bunlar yalnızca iyilik değildir. Aynı zamanda hak yolunda yürümektir. Şeriat kapısında insanın dili de eğitilir. Çünkü söz, insanın aynasıdır. Bir tek cümle, bir ömrü güzelleştirebilir. Ya da bir insanın kalbinde kapanmayacak yaralar açabilir. Bu yüzden yalan, dedikodu, iftira, hakaret ve kırıcı sözler bu yolun en büyük düşmanları arasında görülür. Hacı Bektaş Veli'nin yolunda dil, insanları ayırmak için değil, gönülleri birleştirmek için kullanılmalıdır. Aynı şekilde insanın eli de eğitilir. El, mazluma uzanmalıdır. İhtiyaç sahibine uzanmalıdır. Üreten el olmalıdır. Paylaşan el olmalıdır. Asla zulmeden el olmamalıdır. İşte bu yüzden Alevi Bektaşi geleneğinde emek, ibadet kadar değerli kabul edilir. Alın teriyle kazanılan lokma, en temiz lokmadır. Haram lokmanın ise insanın gönlünü karartacağına inanılır. Fakat bütün bunların da ötesinde, şeriat kapısının en büyük amacı, insanın vicdanı uyandırmaktır. Çünkü vicdanı uyanmayan bir insan, ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, hakikate yaklaşamaz. İşte Hacı Bektaş Veli, bu yüzden insanlara önce korkuyu değil, vicdanı öğretmiştir. Önce cezayı değil, merhameti öğretmiştir. Önce ayrılığı değil, birliği öğretmiştir. Belki de onun düşünceleri yüzyıllardır unutulmuyorsa, bunun en önemli nedeni budur. Fakat Hacı Bektaş Veli'ye göre, şeriat kapısı yalnızca başlangıçtır. İnsan doğruyu öğrendikten sonra artık onu yaşamaya başlamalıdır. Çünkü bilgi, hayata dönüşmediği sürece eksik kalır. İşte bu yüzden ikinci kapı açılır ve o kapının adı tarikat kapısıdır. Tarikat, Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı, yol demektir. Ancak Hacı Bektaş Veli'nin anlattığı yol, topraktan geçen bir yol değildir. İnsanın kendi içine doğru yaptığı yolculuktur. Şeriat kapısında insan doğruyu öğrenmişti. Fakat Hacı Bektaş Veli'ye göre, bilmek başka şeydir. Yaşamak ise bambaşka. Çünkü nice insan vardır. Doğruyu bilir ama uygulamaz. Nice insan vardır. İyiliği anlatır ama kendisi yaşamaz. İşte tarikat kapısı, insanla bilgi arasındaki mesafeyi kaldıran kapıdır. Bu kapıya giren can artık yalnızca okuyarak öğrenmez. Yaşayarak öğrenmeye başlar. Artık her gün kendi nefsiyle mücadele eder. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre insanın en büyük düşmanı başka insanlar değildir. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Öfke, kibir, haset, hırs, gösteriş, bencillik. İnsan bunların esiri olduğu sürece hakikate yaklaşamaz. İşte tarikat kapısının ilk amacı da budur. Nefsi terbiye etmek. Tasavvufta nefis, insanı sürekli kötülüğe çağıran yön olarak anlatılır. İnsan bazen öfkelenmek ister,
Bazen intikam almak ister. Bazen kendisini herkesten üstün görmek ister. İşte tarikat kapısı insana bütün bunlarla mücadele etmeyi öğretir. Hacı Bektaş Veli'nin yolunda güçlü insan, başkalarını yenen kişi değildir. Kendi öfkesini yenebilen kişidir. Gerçek kahraman, kılıç kullanan değil, nefsini dizginleyebilen insandır. İşte bu yüzden tarikat kapısında sabır çok büyük önem taşır. Sabır, sessizce acı çekmek değildir. Sabır, doğru bildiği yoldan ayrılmamaktır. Haksızlık karşısında öfkeye teslim olmamaktır. İyilik yapmaya devam edebilmektir. İnsan bazen yıllarca emek verir. Karşılığını hemen göremez. Fakat yol ehli bilir ki, hak yolunda yapılan hiçbir iyilik kaybolmaz. Tarikat kapısının bir diğer temel ilkesi ise hizmettir. Alevi Bektaşi yolunda hizmet, en büyük ibadetlerden biri kabul edilir. Çünkü hizmet eden insan önce kendi benliğini geri plana bırakır. Başkalarının huzuru için çalışır. İşte bu anlayış Cem Erkanı'nda da açıkça görülür. Her hizmetin ayrı bir anlamı vardır. Gözcü, zakir, süpürgeci, sakacı, meydancı, her biri yalnızca görev yapmaz. Aynı zamanda tevazuyu öğrenir. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre hiçbir hizmet diğerinden üstün değildir. Hak katında üstünlük, makamla değil, güzel ahlakla ölçülür. İşte bu yüzden yol ehli, hizmet etmeyi şeref kabul eder. Tarikat kapısının en önemli kavramlarından biri de rızalıktır. Rızalık, belki de Alevi Bektaşi yolunun en hassas kavramlarından biridir. Bir insanın gönlünü kırarak, onun hakkını yiyerek, onun duasını almadan hak yolunda ilerlenemeyeceğine inanılır. Bu yüzden cemlerden önce insanlar birbirlerinden rızalık ister. Çünkü kırgın gönüllerle yapılan ibadetin eksik kalacağı düşünülür. İnsan önce kulun gönlünü almalıdır. Sonra hakkın huzuruna çıkmalıdır. İşte bu anlayış, Alevi Bektaşi ahlakının temel taşlarından biridir. Tarikat kapısı aynı zamanda paylaşmayı öğretir. Hiç kimse açken tok yatmamayı, komşusunu gözetmeyi, ihtiyaç sahibini korumayı ve dayanışmayı öğretir. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin yolunda yalnızca kendisi için yaşayan kişi henüz yolun başındadır. Gerçek yol eri, başkalarının derdiyle dertlenendir. İşte bu yüzden Alevi ocaklarında lokma paylaşımı büyük önem taşır. Lokma yalnızca yemek değildir. Paylaşmanın, birliğin ve kardeşliğin sembolüdür. Tarikat kapısında insanın dili de yeniden eğitilir. Konuşmadan önce düşünmek, öfkeyle değil hikmetle konuşmak, insanları incitmemek ve gönül kazanmak, bu kapının en önemli ahlak dersleri arasındadır. İşte bu anlayış, yüzyıllardır şu ilkeyle özetlenmiştir. Eline, beline, diline sahip ol. Her ne kadar bu sözün doğrudan Hacı Bektaş Veli tarafından söylendiğini kanıtlayan çağdaş bir belge bulunmasa da, Alevi Bektaşi erkanında asırlardır en önemli ahlak ilkelerinden biri olarak yaşatılmıştır. Çünkü insanın eli kimseye zulmetmemelidir. İnsanın beli nefsinin esiri olmamalıdır. İnsanın dili hiç kimsenin gönlünü incitmemelidir. İşte tarikat kapısı, insanın dış görünüşünü değil, karakterini değiştirmeye başlar. Fakat Hacı Bektaş Veli'ye göre, insan doğru yaşamayı öğrense bile, henüz kendisini tam anlamıyla tanımış değildir. Çünkü en zor yolculuk, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Ve işte bu yüzden, 3. kapı açılır. O kapının adı, marifet kapısıdır. Marifet, Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı, bilmek değildir, hakikati tanımaktır. İşte bu yüzden Hacı Bektaş Veli'ye göre marifet, kitaplarda yazılan bilgiden çok daha fazlasıdır. Şeriat kapısı insana doğruyu öğretmişti. Tarikat kapısı ise o doğruyu yaşamayı. Fakat marifet kapısı insana kendisini öğretir. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre insanın dünyadaki en büyük yolculuğu, kendi içine yaptığı yolculuktur. İnsan yıllarca başka insanları eleştirebilir.
Başkalarının kusurlarını görebilir. Başkalarının yanlışlarını konuşabilir. Fakat kendi nefsini tanımadan hakikate ulaşamaz. İşte marifet kapısının ilk dersi budur. Önce kendini tanı. Çünkü kendisini tanımayan, Yaradan'ı da gereği gibi tanıyamaz. İnsan öfkesinin nedenini bilmelidir. Kıskançlığının nedenini bilmelidir. Hırsının nedenini bilmelidir. Kibrinin nedenini bilmelidir. Çünkü bütün bu duygular insanı haktan uzaklaştıran perdeler haline gelebilir. Marifet kapısına ulaşan can, başkalarının kusurlarını araştırmayı bırakır. Artık kendi kusurlarıyla yüzleşmeye başlar. Ve işte bu en zor mücadeledir. Çünkü insan başkalarını değiştirmek ister ama kendisini değiştirmekten korkar. Hacı Bektaş Veli ise tam tersini öğütler. Der ki, dünyayı değiştirmek isteyen önce kendi gönlünü değiştirmelidir. İşte marifet kapısının özü budur. İnsan kendisini tanıdıkça tevazu sahibi olur. Çünkü ne kadar çok öğrendiğini değil, ne kadar az bildiğini fark etmeye başlar. Bilgisi arttıkça kibri azalır. Kalbi yumuşar. Merhameti büyür. İşte gerçek ilim de budur. Hacı Bektaş Veli'ye göre ilim, insanı büyüten değil, insanı olgunlaştıran şeydir. Eğer bilgi insanı kibirli yapıyorsa, o bilgi eksiktir. Eğer bilgi insanı insanlardan uzaklaştırıyorsa, o bilgi eksiktir. Gerçek bilgi, insanı hakka yaklaştıran bilgidir. İnsanı yaratılmış bütün canlılara karşı merhametli hale getiren bilgidir. Marifet kapısının bir diğer önemli yönü de hikmettir. Bilgi ile hikmet aynı şey değildir. Bilgi öğrenilir. Hikmet ise yaşanarak kazanılır. Bir kitap okunarak bilgi sahibi olunabilir. Ama sabır, merhamet, affetmek, tevazu, acı çekmeden tam anlamıyla öğrenilemez. İşte bu yüzden Alevi Bektaşi yolunda yaşanan her imtihan, insanı olgunlaştıran bir ders olarak görülür. Her acının, her zorluğun, her kaybın insana öğreteceği bir hakikat olduğuna inanılır. Marifet kapısına ulaşan insan artık, insanları dış görünüşleriyle değerlendirmez, malıyla değerlendirmez, makamıyla değerlendirmez. Çünkü bilir ki, Allah'ın yarattığı her can aynı özden yaratılmıştır. İşte bu anlayış, Alevi Bektaşi yolunda kardeşlik duygusunun temelini oluşturur. Kimsenin soyu, rengi, dili, zenginliği onu diğer insanlardan üstün yapmaz. Üstünlük ancak güzel ahlaktadır. İşte bu yüzden Hacı Bektaş Veli'nin yolunda kibir, en büyük perdelerden biri kabul edilir. Kibirli insan, hakikati göremez. Çünkü yalnızca kendisini görür. Oysa marifet kapısı, insana önce haddini öğretir. Sonra da haddini bilen insanın, bütün yaratılmışlara sevgiyle bakabileceğini anlatır. İnsan kendisini tanıdıkça, başkalarını affetmeyi öğrenir. Çünkü kendi eksiklerini gören kişi, başkalarının eksiklerine daha anlayışla yaklaşır. İşte gerçek olgunluk da burada başlar. Fakat Hacı Bektaş Veli'ye göre, marifet bile yolun sonu değildir. İnsan kendisini tanıyabilir, nefsini büyük ölçüde terbiye edebilir, hikmet sahibi olabilir. Ama hala ulaşması gereken son bir kapı vardır. Ve o kapı, bu uzun yolculuğun zirvesidir. Orada artık benlik kalmaz, kibir kalmaz, ayrılık kalmaz. Yalnızca hakkın birliği kalır. İşte bu yüzden son kapı açılır. Ve o kapının adı hakikat kapısıdır. İşte Hacı Bektaş Veli'nin anlattığı yolculuğun son durağı, hakikat kapısı. Bu kapıya ulaşmak, yalnızca bilgi sahibi olmak değildir. Yalnızca ibadet etmek de değildir. Yalnızca nefsi terbiye etmek de değildir. Hakikat, insanın kendisini hakkın huzurunda tanımasıdır. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ne göre insanın dünyadaki en büyük yanılgısı, kendisini her şeyin merkezinde görmesidir. İnsan, malıyla övünür, makamıyla övünür, bilgisiyle övünür, gücüyle övünür. Oysa hakikat kapısına ulaşan can, bütün bunların geçici olduğunu anlar. Bugün var olanın, yarın olmayabileceğini bilir. İşte bu yüzden, hakikat kapısının ilk şartı, tevazudur. Gerçek olgun insan,
kendisini başkalarından üstün görmez. Çünkü bilir ki toprak, zengini de fakiri de aynı şekilde bağrına basacaktır. İnsan doğarken nasıl eşitse, ölürken de eşittir. Hakikat kapısına ulaşan kişi artık insanlar arasında ayrım yapmaz. Zengin, fakir, Türk, Kürt, Arap, Acem, kadın, erkek, hepsine aynı gözle bakmaya çalışır. Çünkü yaratılanı, yaratandan ötürü sever. İşte Alevi Bektaşi öğretisinin temelinde bulunan insan sevgisi de buradan doğar. İnsan, Allah'ın yarattığı en değerli emanettir. Bir insanın gönlünü kazanmak, bir gönlü onarmak, bir mazlumun elinden tutmak, hakikat kapısına ulaşmış insan için en büyük ibadetlerden biridir. Çünkü Hakk'ın evi yalnızca taş duvarlardan yapılan yapılar değildir. Gerçek mabet, insan gönlüdür. Bu yüzden Alevi Bektaşi geleneğinde sıkça söylenen bir anlayış vardır. Gönül yıkma. Çünkü gönül Hakk'ın nazargahıdır. Bu söz farklı mutasavvıflar tarafından da dile getirilmiş olsa da, anlattığı düşünce Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinin özünü yansıtır. Hakikat kapısına ulaşan insan artık kin taşımaz, intikam peşinde koşmaz, bağışlamayı öğrenir. Çünkü bilir ki nefret önce onu taşıyan insanı yaralar. Sevgi ise hem insanı hem toplumu iyileştirir. İşte Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya bıraktığı en büyük miras da buydu. Yıkılmış şehirleri yeniden inşa etmek kolaydı. Fakat kırılmış gönülleri onarmak, işte gerçek irfan buydu. Bu yüzden onun dergahına gelen insanlar yalnızca din öğrenmiyordu. İnsan olmayı öğreniyordu. Hakikat kapısına ulaşan can, artık yalnızca kendi mutluluğunu düşünmez. Komşusunun derdiyle dertlenir. Aç olanı doyurur. Yolda kalana kapısını açar. Yetimin başını okşar. Mazlumun yanında durur. Çünkü Hacı Bektaş Veli'ye göre hak yolunda yürüyen insanın en büyük ibadeti insana hizmet etmektir. İşte bu anlayış yüzyıllar boyunca Anadolu'daki Alevi ocaklarında yaşamaya devam etti. Dedeler, babalar, rehberler, pirler bu öğretiyi kuşaktan kuşağa aktardı. Her cemde, her nefeste, her gülbankta insanın önce kendisini düzeltmesi gerektiği anlatıldı. İşte 4 kapı 40 makamın gerçek amacı da buydu. İnsan yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek, adaletli insan yetiştirmek, merhametli insan yetiştirmek. Çünkü Hacı Bektaş Veli biliyordu ki toplumları değiştiren şey kılıç değildir, insandır. İnsan değişirse aile değişir, aile değişirse toplum değişir, toplum değişirse dünya değişir. Belki de bu yüzden aradan 800 yıl geçmesine rağmen Hacı Bektaş Veli'nin adı unutulmadı. Çünkü o, insanlara yalnızca nasıl ibadet edeceklerini öğretmedi. Nasıl yaşayacaklarını öğretti. Nasıl seveceklerini öğretti. Nasıl paylaşacaklarını öğretti. Nasıl kardeş olacaklarını öğretti. Ve belki de en önemlisi, insan olmanın en büyük ibadet olduğunu öğretti. İşte bu yüzden bugün Hacı Bektaş Veli yalnızca tarihi bir şahsiyet değildir. O, milyonlarca insanın gönlünde yaşamaya devam eden bir yol önderidir. Ve onun yaktığı irfan ocağı 8 asırdır sönmeden yanmaya devam etmektedir.